gördüğünüz gibi önemli olan yamuk durması. Şu an halbuki araba düz gidiyor. O yüzden elbette bir şeyleri beceremeyeceğiz. Şimdi bu tanesi 20 kilo olan lanet lastikleri. Bu lanet jantlar aynı zamanda o kadar kalın yapıyorlar. Vida deliğini göremiyorsunuz. Başladığımız o çekiçleme işi biraz uzun sürdü ve biraz daha büyük bir çekiç gerekti. Az önceki plastikli olmadı. Ya işte böyle şeyler insanın sinirini bozuyor. Bak. Soketin içine sıkıştı. Merhaba arkadaşlar. Bu videoda, geçen videoda bahsettiğimiz gibi arabanın bazı sorunları var. En büyük sorun şu an için direksiyonun yamuk durması. Şöyle içeriden bakarsak eğer bu açıda duruyor. Hala Doğacan kılıfını dikmeyi bitirmediği için bu şekilde. Ama gördüğünüz gibi önemli olan yamuk durması. Şu an halbuki araba düz gidiyor. Yani direksiyon bu şekildeyken düz gidiyor. Bunun sebebi de direksiyonu tam düzelttiğimiz zaman göreceğimiz gibi bu lastikler iki tarafı birbirine eşit değil. Yani lastikler normalinde yolda hafif bir toe açısıyla simetrik durması gerekirken şu an bizim bir tarafımız düz, bir tarafımızsa yamuk duruyor. O yüzden de araba biraz sola çekiyor. Bunu çözmenin yolu alignment, yani rot ayarı aslında. Ama bizim arabamızda şöyle bir sıkıntı var. Daha önce herhangi bir büyük ihtimal darbeden dolayı, yani bu kaldırıma çarpmış vesaire olabilirler. Bu rotlar ya bükülmüş ya bir şey olmuş, bir hasar görmüş ve üzerindeki ayar vidaları sıkışmış, çalışmıyor. Onu ayarlayamadıkları için de arabanın rot ayarını yaptıramıyoruz. Biz de doğal olarak bugün o rotları değiştireceğiz. Aslında sadece bir taraf sıkışmış durumda ama biz hazır kaldırıp bu kadar uğraşmışken ikisini birden değiştireceğiz. Hem size nasıl kontrolleri yapılır, çünkü bu aslında standart bir sorun. Bunun dışında da direksiyon, bu rot kollarını nasıl kontrol edersiniz ona bakacağız. Çünkü üstündeki bushingler var. Yani bu jointler, birleşme noktaları zamanla eskiyor. Bu her araba için geçerli. Sadece BMW'lere özel bir şey değil. Bütün parça aynı. Orası eskidiği zaman da direksiyonda oynamalar, yalpalamalar gibi şeyler oluyor. Hem de birlikte bunlara bakacağız. Bu araba üstünde ilk defa böyle bir şey yapacağız. O yüzden elbette bir şeyleri beceremeyeceğiz, bir şeyleri yapamayacağız. Onları da birlikte çözmeye çalışacağız. Yani bu serüvenimizde siz de bizimle birlikte dahil olacaksınız. Öğrendiğimiz şeyleri sizlerle de paylaşacağız. Şimdi arabamızı kaldıralım. Önce lastikleri sökeceğiz, ön lastikleri. Arabayı kaldıracağız. Daha sonra da bu rot kollarını sökmeye başlayacağız. Arkadaşlar işte direksiyon kutusu dediğiniz aslında böyle bir şey. Direksiyon yukarıdan bir şaftla birlikte bunun içine geliyor ve çevirdiğiniz yöne göre dişliler sayesinde bu çubuklar bunu ya bu tarafa itiyor, o zaman sola dönüyorsunuz, diğer tarafa ise sağa dönüyor oluyorsunuz. O yüzden bu tamamen sizin aracınızın gideceği yönü kontrol eden taraf aslında. Tabii ki şaft dedim ama direksiyonun kendisiyle bunun arasında da belli parçalar var. Hatta ilerleyen bölümlerde onu değiştirmeyi düşünüyoruz. Çünkü direksiyon hissini de etkiliyor. Ama Tuğberk'in de bahsettiği İşte sıkışan vidalar bunlar. Bu vidanın ayarı ile birlikte uzunluğunu, kısalığını ayarlayabiliyorsunuz. Bu sıkıştığı için de artık ayarlayamadığımız için lastikler açılı duruyor. Çoğu arabada, çoğu BMW'de işte şu bushingler de artık çok iyi durumda gördüğünüz gibi. Çok iyi durumda olmadığı için direksiyon hissi de çok ciddi bir şekilde değişiyor. Bunun bu kadar oynamaması gerekiyor aslında. Aynısı bu taraf için de geçerli. Mesela bu taraf biraz daha yumuşak. Şimdi gördüğünüz gibi burada biraz yağ da akmış. Şimdi motor yağı mı, direksiyon hidroliğinin sızması mı? Onu kontrol etmemiz lazım. Kontrol edeceğiz. Bunları lastiğinizi çıkarmadan, jantınızı çıkarmadan nasıl bakarız derseniz salladığınız zaman da dışarıdan da belli olur. Ama en doğrusu bu şekilde bakmak. Bu çok net bir şekilde sorunlu olduğunu sizi gösteriyor. Neyse ki bizim aldığımız ürünlerde aslında çok pahalı olmayan, uygun fiyatlı sayılabilecek değişim ürünleri. Üstüne üstlük bunlar iyice kötü duruma geldiği zaman direksiyonda vurmalar başlıyor. Böyle tak tuk diye hissedebiliyorsunuz onu. Bizim direksiyonumuzda da mesela çukura sert girdiğimiz zaman aracın bir tarafa yönelmesi vardı. O da bundan kaynaklanıyor olabilir. Şimdi isterseniz bir sökelim. Yeni aldığımız parçalarla eskilerini karşılaştıralım. Ne kadar fark olduğunu daha net bir şekilde görelim. Arkadaşlar işte böyle eski arabalarda çalışırken böyle sorunlar çıkabiliyor. Çok paslı olduğu için standart anahtarla çıkaramadık. VD40 artı pneumatikli. Şimdi
arkadaşlar Doğucan'ın söktüğü bu vidadan sonra bu parçayı tie rod dediğimiz, yani rod kolu bu. Bunu buradan ayırmamız gerekiyor. Normalde bunun ayrı bir aparatı var. Böyle sokup ayırdığınız. Ama şu an bunu bulamadığımız için en iyi şey internetten de bulduğumuz sonuç çekiç. Plastik olanı kullanıyoruz özellikle. Metaller buralara zarar verebilir. Yani plastikle en azından zarar vermeden bunu çıkartabiliriz. Deneyeceğiz, ne olacağı hakkında hiçbir fikrim yok şimdi. Başladığımız o çekiçleme işi biraz uzun sürdü ve biraz daha büyük bir çekiç gerekti. Az önceki plastikli olmadı. Biraz sert vurmak gerekiyormuş. Daha sonrasında ama sonunda bu parça çıktı. Şimdi öteki taraftan, direksiyon tarafından da sökeceğiz ve bu parçayı komple alacağız. Bu iki parça normalde sadece şu dış kısmı bir de iç kısmı olarak geçiyor. Biz komplesini değiştireceğiz. Bazen isterseniz sadece dışında değiştirebiliyorsunuz ama bizim için önemli olan vidalar ve devamı da olduğu için hepsini değiştireceğiz. Şimdi normalde bu parçalar metal kelepçeli ayarlanabilir, çıkarılabilir kelepçeli oluyor. Ama belli ki bu akordiyonu değiştirmişler ve plastik kelepçe atmışlar. Bunu kesmemiz gerekiyor. Kesmeden açamıyoruz maalesef. Bunu aldıktan sonra bunu şöyle kaydırabilirsiniz bir tarafa doğru. Normalde bir İngiliz anahtarıyla falan çıkarmak gerekiyor. Yine bir miktar uğraştıktan sonra şu vidayı sökmek için biraz büyük bir vida, İngiliz anahtarı lazım. 32 numara anahtarı olmadı. Büyük ihtimal 34-36 gibi bir şey. O yüzden İngiliz anahtarı kullandık. Şimdi bunu sökeceğiz. Normalde bunu sökerken ne kadar, kaç diş döndürdüğünüzü bilmeniz gerekiyor ki şu uzunluğu ayarlamak için. Ama bizim ayarımız zaten her türlü bozuk. Göz ayarı yapacağız artık. O yüzden bunu artık çevirerek sökebiliriz. Biraz uzun sürecek ama günün sonunda çıkacak. Evet. Sonunda parçamızı çıkardık. Bu gördüğünüz gibi iki parçalı. Bu körüyü çıkartıp yenisine takmamız lazım. Bundan almadık çünkü. Bu eski parça. Bu da yeni parça. Önce aynı şekilde. Sadece daha yeni ve daha düzgün artık. Gördüğünüz gibi ayar yapılmasını engelleyen vidalar da bunlar. Bunları çevirdiğiniz zaman burası uzuyor. Çok paslanmış ve üstünde ısınma izlerini görüyorum. Genelde şu kabartılar çok torture ya da torch ile ısıttığınız zaman buralar daha çok paslanıyor. Onun izleri var. Muhtemelen öteki tarafta da benzer bir şey var. Çünkü çıkmayan taraf buydu. Şimdi yenisini takalım. Ya bu tarafta da birebir aynı şey. Vidayı söktük, bunu düşürdük. Yine düşürmek oldukça zordu. Bayağı bir küfür topladık. Nahari tarafında. Bayağı ses yapmak gerekiyor. Evet. Bu tarafta metal kelepçe var gerçekten. Plastik yok. Zaten kilitli olan taraf o tarafta. Yani bunun aslında rot ayarı yapılamıyordu aracın. O taraf yüzünden de dediğim gibi değiştirmişken burayı da değiştiriyoruz şu anda. İşte normalde alignment'ı yaparken bu, eğer alignment'ınızda bir rotunuzda bir sıkıntınız yoksa çıkardığınız parçayla yeni takacağınız parçanın boyunu birebir aynı olacak şekilde ayarlamanız gerekiyor. Ama bizimkinden sıkışık olduğu için bunu kesmemiz lazım. Körüğünü çıkaracağız. Körük gayet iyi durumda. Buradan bir tavsiye olarak körüğü de mutlaka sipariş edin diyebiliriz sana. Biz o hatayı yaptık ya. Biz atladık. Atlamamış olsak biz de yeni körük, yani iyi olsa bile yenisini sipariş ederdik. Burada bizim yapabileceğimiz en iyi şey keseceğimiz için boyunu ölçmek ve 46 santim uzunluğunda. Yani biz bu dişlileri öyle bir ayarlayacağız ki yeni takacağımız parçada direkt 46 santim olacak. Rotumuz bozuk ama en azından eskiden olduğu kadar bozuk olacak. Ve rot ayarına götürdüğümüzde daha kolay bir şekilde yapabilecekler. Arabayı kullanabileceğiz hala günlük olarak. Çünkü rastgele takarsanız iki teker bambaşka yere bakabilir, hiç kullanılmaz halde kalabilir arabanız. O yüzden çıkardığınız gibi takmaya dikkat edin. Şimdi ayarını yapıyoruz işte. Ölçmüştük 46 santim bu taraf. Burada fazla zaten 46 santim. Yapacağım bir şey. Ben buradan da yiyorum. Şöyle bir bakıyorum. Biraz daha kısaltmam lazım bunu. Basit vidalayarak sadece boyunu sadece ayarlayalım. vidalı sistem var.
Soktuk. Tabii bu ball joint çok aşırı kolay olmadı ama soktuktan sonra da geri aynı şekilde sıkıyoruz. Aslında çıkardığımız şeyin tam tersini yapıyoruz şu anda yaptığımız şey. Bunu da taktık. Aynı şekilde bunu da geri bağlıyoruz bu tarafını. Tabii sıkacağız. Aynı zamanda en sona torklayacağız. Şimdi burayı sıkarken fark ettiğimiz bir şey oldu. Sizlerle de paylaşalım dedik ki aynı sorunu yaşamayın. Eğer bu sonunu direkt sıkmaya çalışırsanız bir yerden sonra sıkılmıyor. Çünkü içinde bir joint var ve o oynuyor. Dışına bu sonuna taktıktan sonra içine de tornavida sıkıştırıyoruz. Aslında bu Torx kullanırsanız da olur ama tornavida da iş görüyor. Daha sonra standart bir şekilde onu sıkıp sonra yine aynı öteki tarafta olduğu gibi torklayacağız. 33 foot-pound diyor. Kaç Newton-metreye denk geldiğini bilmiyorum ama Google'da yazıp direkt çevireceğiz. Ondan sonra da bu iki tarafı da ona göre torklayacağız. Yaklaşık eğer tork anahtarınız yoksa standart ölçü bir anahtarla gücünüzün yettiği yere kadar sıktığınız zaman yaklaşık o civarda olacak ama tekrar biz tork anahtarıyla bakacağız. Tabii ki araba tamirinde olmazsa olmaz. Bizde metal kelepçemiz olmadığı için, yalnız körük almadığımız için normalde körükle birlikte o kelepçeler geliyor. Aynı şekilde plastik kelepçeyle bunu da sabitliyoruz. Sonuçta drift arabası dedik. Millet tamponu cırt kelepçeyle yapıyor. Ya bence hala iyi bir seçenek şu an için. Tabii bu plastik kelepçelerin köşeleri daha sivri olduğu için zamanla bu körükleri kesme ihtimali var. Metal en iyisi ama dediğim gibi geçici bir çözüm arıyorsanız en azından daha sonra değiştirebileceğimiz bir şey. Arabamızın hikayesini de aslında bu lifte kaldırıp buraları değiştirdikten sonra biraz daha anlamış olduk. Zaten tamponun alt tarafı kırıktı. Bunu daha önce fark etmiştik. Buradan bir muhtemelen kaldırma ya da bir şeye çarpmış ve tamponu kırmışlar. Ama çok büyük bir hasar olmadığı belli. Muhtemelen lastiği çarptı. Arkasından bu işte tie rod dediğimiz rod yamuldu ya da bir şey oldu ve buraya ayar yapmaları gerekti. Zaten yani soldan bir darbe almış. Bunu anlıyoruz. Ama süspansiyon komponentlerine baktığımız zaman, işte alt tabloya baktığımız zaman ya da buradaki kaynaklarda herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Yani çok büyük bir kaza değilmiş. Sadece buraya biraz hasar vermiş. Ama bizi çok büyük etkileyecek bir şey değil. O açıdan mutluyum. Hani büyük bir kazası yok gibi düşünebiliriz şu an için. Kolu bir hareket ettirelim abi. İlk aldığımızdaki durumu ve bunu bir şimdi kontrol Evet, bakalım ilk başta hatırlıyorsunuz bu çok oynuyordu. Şu an hiçbir oynama yok, olması gerektiği gibi. Yani burası aslında oynuyor ama sadece bu el kuvvetiyle oynatamamamız gerekiyor. Direksiyonu çevirdikçe bu içinde zaten ball joint dediğimiz yani küre şeklinde bir bağlantı var ve her yöne oynayabiliyor. Ama elle bunu yapamamak. Direksiyondaki hissizliğin sebeplerinden bir tanesi de aslında bu olabilir kullanım. Aynen. Şimdi kullanıp ayarını da yaptırdıktan sonra göreceğiz. Bu arada eğer bunları değiştirdiyseniz, bu bizim yaptığımız gibi bir tamirat yaptıysanız her türlü rot ayarına gitmeniz gerekiyor. Yani bunu gözle işte çok ufak ayarları falan yapamazsınız. Biz sadece şu an size güvenli olacak, yola çıkacak kadarını aslında söyledik eşitleyerek. Ama ince bir ayar için iyi bir lastikçiye gidip bunları yaptırmanızda fayda var. Çekiyor musun şu an? Çekiyorum. Ya işte böyle şeyler insanın sinirini bozuyor. Bak. Soketin içine sıkıştı. Niye? Çünkü Tamam. paslı. Abi yeni parça alacaksın. Her şeyin aslında oluyor. Yani vur yere. Squid Game gibi yaptın. Heh. Hadi. Heh.
Bu tip şeyler insanı Bunlar yüzünden ya bu tür şeyler karşısına çıkmasa şu iş 1 saatlik iş. Gerçi biz de 1,5 saat 2 saatte bitirmiş olduk. bilmiyorum, bakmadım zaten henüz. Şimdi de lastiklerimizi doğacı süreyle takıyoruz. Şimdi bu tanesi 20 kilo olan lanet lastikleri. Şu an dur, kamerayı koyayım, yardıma geleyim sana. Hadi bir lan. Şu anda görünmüyor. Bu bahsettiğimiz yanlar aşırı ağır olduğu için tek kişi takamıyoruz. Mecburen böyle birimiz tutuyor, ötekimiz vidasını takıyor. Bu lanet jantlar aynı zamanda o kadar derin ki doğru. Vida deliğini göremiyorsunuz. Bu tip şeyler insanı yoruyor. Şimdi zurnanın zıt dediği yer nasıl olduğunu göreceğiz. Birlikte kontrol edip arabayı indirmemiz lazım. Havadayken zaten açılar değişiyor. O yüzden yerdeyken görmek daha doğru. Şu an tamamen indi. Direksiyonu tamamen düz pozisyona getireceğiz. Şu an direksiyonumuz düz. Şimdi lastiklerin iki tarafında eşit olmasını istiyoruz. Dediğim en başında bahsettiğim gibi toe açısı olacak ama şu an kaç olduğu bizim için önemli değil. Önemli olan bizi güvenli bir şekilde götürmesi. İkisinin eşit ve düz bakmasını istiyoruz şu an. Buraya havadan baktığımızda bu lastik çok hafif bir şekilde dışarı doğru bakıyor. Yani toe out dediğimiz dışarı doğru bakıyor. Öteki tarafa bakalım. Bu lastik ise çok hafif bir şekilde içeri bakıyor. Yani bir tarafımız böyle, sağ tarafımız, sol tarafımızsa şöyle şu an. Yani bu da şunu demek oluyor. Araba sola doğru gitmek isteyecek. Direksiyonumuz da biraz sağa kırık olacak o yüzden düz gitmek için. Bu ikisini eşitlemek istiyoruz. Tekrar kaldıracağız. O değiştirdiğimiz parça üstünden gösterdiğimiz rot kolu üstünden vidayı ayarlayarak bunu biraz daha dışarı alacağız. İkisini eşitleyeceğiz. Yani o vidayı aslında gevşettiğin zaman bu lastiğin ön tarafını dışa doğru ittiğin için o içe dönüklüğü azaltmış oluyor. Aynen. Yani o kol ne kadar uzarsa kol uzadıkça lastik dışarı bakacak, kol kısaldıkça içeri bakacak. Ama bundaki çok hafif towing, çok aşırı sıkıntı değil gibi, belki de öteki tarafı kısaltırız. Şu an kaldırınca tekrar bakacağız. Şimdi o ayar buradan yapılıyor arkadaşlar. Bu vidayı açıyoruz. Gevşeteceğiz ilk önce. Bu vida onu sabitlemek için. Bu vidayı gevşettikten sonra bir miktar açtık. Lastik içe doğru dönsün istiyoruz. O yüzden bunun boyunun kısalması lazım. Kısalması için de bizim bu rot kolunu sıkmamız gerekiyor biraz. Sen oradan sıkarken şu lastiğe bakalım. Yani çok milimetrik oynadığı için buradan gözükmüyor ama 3 4 Bu da 5. Sayılı sıkmakta fayda var çünkü indirip bir daha baktığımızda hala yamuksa ne kadar yamuk olduğuna göre tamam 5 sıktık 10 sıkabiliriz bir dahakine diye düşünebiliriz. Şimdi bunu tekrar kapatacağım. Biraz sabitleyeceğim. Bu tarafta da tam tersini yapacağız. Aynı şekilde bunu açacağım. Zaten sıkmamışız bile. Sonra bunu gevşeteceğim. 1 2 3 Tamam. Şimdi bunu biraz sıkalım. Bu tarafın açısı daha azdı. O yüzden buraya 3, buraya 5 tur. Tur dediğim yani yarım tur aslında sıkmış oldum. Şimdi indireceğiz, bakacağız ve bu işlemi birkaç kez tekrarlayacağız. Tekrar baktık. Sağ taraf çok iyi, çok hafif toe in'i var. Bunun çok hafif toe out'u var. Hala gördüğünüz gibi şu açı biraz dışarı doğru. Bir 5 tur daha çevirdiğimizde bu da hafif toe in olacak. Diğer tarafta aynı açıya gelecek. Yani çok milimetrik bir içeri bakışı var. Şu an 3. ya da 4. denemede artık biraz daha yaklaştığımıza inanıyoruz. O yüzden şu an sıkacağız bu vidaları.
somunları arkasından arabayı indireceğiz. Bunları iyi sıkmakta fayda var ki yolda belde açılsın istemiyorum. İki tarafı da sıkacağız. Elimizin yettiği kadar sıkacağız zaten. Dediğim gibi ayara gideceğiz. Burada da aslında hep teorikte anlattığımız şeyleri görmüş oluyorsunuz. Lastiğin iç kısmından daha aşınmayı görüyoruz. Bu lastik dışarı bakıyordu eskiden ve biz bu şekilde kullandığımız için tork ağıt fazla olduğu için dışarıdan, daha doğrusu lastiğin iç kısmından aşınmaya başlıyor. Evet, test sürüşü. Tabii biraz sürdük aslında kamera açılmadan önce kendimizde. Araba gayet iyi durumda. Şimdi birincisi düz gidiyor artık. Artık Evet. düz gidebiliyoruz. Şimdi rot ayarı yapılmadığı için bazı sıkıntıları var. Bir tanesi tabii virajlarda direksiyonu toplamıyor, yani çok az topluyor. O düzelecek rot ayarıyla birlikte. İkincisi, en uçlara şu an çevirdiğimizde en sağa ya da en sola dönüyorken bir yerde takılabiliyor. Tabii bunların hepsi kamber, kaster ve rot ayarı yapıldığı zaman düzelecek şeyler. Ama bizim uğraştığımız, biz bu ayarı bu hafta içinde yaptıracağız. Yaptırana kadar direksiyonu düz tuttuğumuzda araba düz gitsin de. Ve şu an bunu sağlıyor gerçekten. Bakalım dönünce ne olacak görelim. Mesela normalde bunun kendi kendine toplamış olması lazım. Kaster ayarı muhtemelen bozuk olduğu için bütün açılar birbirine bağlı ama şu an kaster çok etkilendiği için geri toplamıyor. Aynen. İşçilikten memnun musun? İşçilikten gayet memnunum ben. Gerçi onu birkaç gün sonra belki kararını vermek lazım. Aynen, yolda bir şey kopmuyor. Aynen. Aynen öyle. Ama yani onun dışında bence gayet güzeldi. Şansımıza bugün hava da güzel. İstersen dışarıdan artık bu işlemin ne kadar sürdüğünü, bize ne kadar mal olduğunu ve işlem için ne gibi aletler gerektiğini dışarıda anlatayım ben. Malzemeye ne kadar harcadık? 35 euro tie rodların tanesiydi ama bütün kompleden bahsediyorum. Yani toplamda 70 euro ikisini almış olduk. Onun haricinde işçiliği kendimiz yaptık ama burada bir servis, yani lift kiraladık. Onun ücreti ne kadar tuttu, ne kadar sürdü? Ya burada lift ücreti saatlik 20 euro alet edevatta kullanırsanız. Bizim de yaklaşık 3,5 saat sürdü. Ama bu 3,5 saatin içinde ben kendi Audi'mi, şu yanda, kendi Audi'min yaz lastiklerine taktım. O da bir yarım saat falan sürdü, yani yarım saat başında. Toplamda 3 saat diyelim. Bu tie rodların değişimi. Bu ıncık cıncık ufak tefek problemler yüzünden iş biraz uzuyor. Kusursuz bir işlem olsaydı muhtemelen 1-1,5 saat civarında biterdi yani. Artı aralarda video çekmek de bize bayağı bir vakit kaybettiriyor. Bunun yaklaşık En azından 1 saat saati falan, evet. video çekmeye gitmiştir. Çünkü alet edevat arıyoruz. Aynen. İlk sefer yapmak için sanıyorum 2 saat, 2,5 saat makul bir süre. Aynen. Bu ilk seferimiz bu arada. Biz daha önce hiç tie rod değiştirmedik yani Tuğbek'te. Ama yine de az çok böyle bir el aşinalığı istiyor. Yani mesela ilk defa gerçekten ellerinizle arabanın üzerine çalışıyorsanız bu süre 5-6 saate de çıkabilir yani sizin için. Ama iyi yapan biri, ya ben buradaki ustaya verseydim 1 saat içinde bitirirdi bu işi diye tahmin ediyorum. Ama kendinizin yapmasının iki önemi var. Bir tanesi, biz bütün tork ayarlarına, değerlerine bakarak, dikkat ederek yapıyoruz. Kullanırken gönlümüz rahat oluyor. İkincisi de yapmayı seviyoruz. Yani keyif alıyoruz. Bu bir aktivite gibi geliyor. Bunları düşündüğünüz zaman 3 saatte bu işlemi bitirmek bize çok da koymadı. Dediğim gibi 1 saati zaten video çekimi. Aynen. Bunu ve keyif alarak yaptığınız zaman 2 saatte çok büyük bir süre bence değil. Ama bir kere kötü kıyafetlerle gelmeniz lazım. Gördüğünüz gibi. Çünkü üstünüz başınız batıyor. Çünkü iniyorsunuz, kalkıyorsunuz, yere şey yapıyorsunuz, lastikleri çıkarken üstünüze değiyor. Bundan kaçış yok. Böylece bu aracın ilk tamirat başlangıcıyla ilk videomuzu çekmiş olduk. Size şöyle ufak bir teaser göstereyim. Direksiyon şu an yapım aşamasında. Aracın içini topluyoruz. Doğacan şuraları yapacak ama olan kısımlar en azından bayağı bir güzel şu an için. Bununla birlikte aracın iç trimlerini, paspaslarını, vites topuzunu, bunların hepsi bir video olacak iç tarafı toplamak. Ama o bittiği zaman gerçekten güzel olacağını düşünüyorum onun da. Bakalım, bir dahaki videoda göreceksiniz detaylarını. Bu direksiyon nasıl yapılıyor onu da size göstereceğim. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Aynı zamanda Project Cebeci olarak geçen bu proje arabamızda da daha çok bilgi edinebilmek için bizi Instagram sayfamızdan takip edebilirsiniz. Bu videoluk anlatacağımız her şey bu kadardı. Kendinize iyi bakın, hepiniz hoşça kalın.